Arkadaşlar herkese merhaba. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Zeynep ve Barış sonunda birlikte mutlu olabilecek mi? Mehdi ve Zeynep'in ailesinin hayatı tehlikede mi? Zeynep'in ablası dizimize nasıl katkıda bulunacak? Dizimiz final yapacak mı? Hepimizi bekleyen o üzücü haber ne? Hepsini sizlere bu videoda açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle dizimizin final olmasını istemiyorsanız ve ayrıca Zeynep'in artık mutlu olabilmesini istiyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görmüş olalım. Önümüzdeki bölümde Barış'ın aklına ablasının sözleri gelecek. Barış, ablasının kendisine söylemiş olduğu bu sözleri hatırladıkça Zeynep'e olan şüphesi de giderek artacak. Çünkü Özlem son konuşmasında Barış'ın pişman olacağından bahsetmişti. Barış da bunun üzerine Zeynep'ten ani bir kayrılma kararı alabilir. Zeynep de ikinci darbeyi Mehdi'den sonra Barış'tan almış olacak. Zeynep Barış'ın ayrılmak istediğini öğrendiğinde buna inanmak istemeyecek. Ardından Zeynep Barış'ın neden kendisinden ayrılmak istediğini öğrenmek isteyecek. Barış Zeynep'ten gerçekleri gizleyecek ve onu sevmediğini söyleyecek. Zeynep de bu sözleri duyduktan sonra büyük bir şok yaşayacak. Zeynep'teki bu şok büyük bir üzüntüyle de sonuçlanacak tabii ki. Hatta Zeynep'in psikolojisi de günden güne bozulacak. Eğer Zeynep'e yardımcı olan birileri olmazsa Zeynep kendisine bile zarar verebilir. Zeynep yaşadıklarından dolayı bu üzüntüden kurtulmak isteyecek artık. Ama Zeynep intihar girişimine rağmen ölmeyecek. Zeynep hayatına kaldığı yerden devam edecek. Barış ise Zeynep'ten ayrılırsa kendi sonunu getirmiş olacak. Çünkü Barış'ın yapmış olduğu bu karar onun iflas etmesine sebep olacak. Hatta hatırlarsanız önceki bölümlerde Barış'ın elinde bir kitap vardı. Bu kitabın ismi ise Kral Kaybederseydi. Yani Barış şu an için çok zengin ve saygın bir iş adamı. Ama bu kitapta kral olan kişi yani. O kitabın sonunda kral tüm saygınlığını ne yazık ki kaybediyordu ve sonunda iflas ederek hayatı boyunca huzur evinde kimsesi olmadan yaşamına devam etmek zorunda kalıyordu. Yani bu kitap Barış'ın iflas ederek kimsesiz kalacağını ispatlamakta diyebilirim. Önümüzdeki bölümlerde Barış ve Zeynep'in düğün hazırlıkları devam edecek. Bu konuda Nermin Hanım ve tüm aile bireyleri onlara büyük desteklerde bulunacak. Özlem ise Barış ve Zeynep'i ayırmak için her şeyi denemişti. Onların evliliğine defalarca kez karşı çıkmıştı. Ama Barış onu dinlemeyerek büyük bir hata yaptığını geç de olsa anlayacak. Çünkü Barış'ın Zeynep ile olan evliliği onun sonunun gelmesine neden olacak. Barış ve Zeynep'in düğünleri gerçekleşecek. Ama Zeynep ve Barış'ı çok büyük bir tehlike bekliyor. Çünkü halen Veysi ve Ekrem davası çözülemedi. Ekrem, Nermin ve Zeynep'ten intikam almayı aklına koymuş durumda. Veysi de Mehdi'nin hapisten çıkmasına yardımcı olan Zeynep'i kendisine adeta düşman olarak görüyor. Bu yüzden Zeynep ve Barış'a düğün gününde bir zarar gelebilir. Onun için de Zeynep ve Barış'ın önce Veysi ve Ekrem sorununu halletmesi gerekecek. Son bölümdeki olaylardan sonra Mehdi'nin de diziden ayrılacağı yönünde çıkan haberlerin doğru olduğu anlaşılmış oldu. Zeynep ile Mehdi'nin ilerleyen bölümlerde tekrardan bir araya geleceğini düşünürken böyle bir ayrılık tüm izleyiciler için adeta şok etkisi yarattı. Dizideki olaylar bundan sonraki süreçte Zeynep, Barış ve Zeynep'in ablası üzerinden ilerleyecek. Sultan Hanım ve Ali Rıza Bey de birbirlerine destek olacaklar. Bu iki çiftin ilişkileri daha da ileriye taşınırken diğer taraftan da Savaş ve Emine aşkı yavaş yavaş artacak. Ancak dizimizdeki iyi olaylar bu şekilde gelişirken kötü karakterlerimiz Mehdi olmadan acaba ne yapacak? Bir yandan Veysi'nin sebep olduğu olaylar, diğer yandan da Cengiz'in ortalığı karıştırması yüzünden
Ali Rıza Bey artık bu duruma dahil olmak zorunda kaldı ve kendilerine yardım etmesi için canından çok sevdiği dostunu çağırdı. Ali Rıza Bey Sadi karakterini çağırarak arkadaşı olduğu için de dizimize dahil oldu. Peki sizce Sadi'nin dizimize olan katkısı nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Dizimizin yeni bölümünde herkesin hayatında aniden bir değişiklik olacak. Mehdi'nin kızı Müjgan ve ablası Cemile ile yeni bir hayata başlayabilirler. Ayrıca Barış ve Zeynep de evlenecek. Onların evlilikleri çok güzel olacak. Barış çocukluğundaki travmaları Zeynep sayesinde atlatacak. Emine ve Savaş ise hayatlarına yeni bir sayfa açacak. Emine kendi çizdiği kaderin yolundan değil, kendi istediği yoldan devam edecek hayatına. Savaş ise Emine sayesinde iyileşecek. Savaş iyileştikten sonra Emine'ye evlenme teklifinde bulunacak. Emine Savaş ile evlenirken Sultan da Ali Rıza ile evlenip çok mutlu olacak. İlk zamanlarda Barış ve Zeynep'in evlilikleri muhteşem geçecek. Zeynep kendisini adeta bir peri masalının içinde zannedecek. Barış da yıllardır annesinden göremediği şefkati Zeynep'te görecek. Bu yüzden ikisi de birbirlerine defalarca kez söz verecek ve asla birbirlerini terk etmeyeceklerine dair söz verecek. Ama sonrasında her şey birden kabusa dönüşecek. Çünkü Barış Zeynep'in kendisiyle ilgilenmediğini görecek. Barış artık bu duruma daha fazla tahammül gösteremeyecek. Barış Zeynep'in davranışlarını görünce sinirlenecek ve bunun üzerine Zeynep'ten ayrılma kararı alacak. Bunun sonucunda da Zeynep'in psikolojisi alt üst olacak. Herkes Zeynep'e yardımcı olmak istese de Zeynep bir süreliğine daha kendisine gelemeyecek. Barış bu durumun böyle olmayacağını anladığında bir karar alacak. Barış Zeynep'i hemen doktora götürecek ve Zeynep psikolojik tedavilere başlayacak. Tam da o sırada Zeynep'te yaşanan bu suçluluk duygularının sebebi de anlaşılacak. Çünkü Zeynep'in sorunu küçük yaşta ailesinden ayrılmak zorunda olmasıdır. Tam da o sırada Zeynep'teki suçluluk duygusu oluşmuştur. Zeynep annesinin fakirliğinden kendisini sorumlu görmektedir. Bu yüzden Zeynep'in acı kaderi onun peşini bırakmamıştır. Önümüzdeki bölümde Zeynep'te kapanmayan yaralar açılacak. Barış ise Zeynep'in bu durumundan dolayı oldukça üzülecek. Bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek dizimize destek olmuş olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.